Yeon Sang-ho'nun heyecan verici, katliam dolu Train to Busan'dan 4 yıl sonra, aynı Güney Koreli Zombokalips evreninde geçen bağımsız bir devam filmi geliyor. Hikayenin 4 yıl ileriye taşınmasıyla birlikte, karantinaya alınmış ölümsüz delik deşik ulusun şimdi anıldığı yarımada, New York'tan büyük kaçış, Busan'a giden trenin bu kadar iyi hizmet ettiği yakınlık ve endişenin çoğunu atmak. Daha büyük, doğal olarak daha iyi anlamına gelmez, daha zayıf anlamına da gelmez. Peninsula iyi çalışıyor ve bir hikayenin kapsamını genişletmek ve kum havuzunu genişletmek istediği için birini suçlayamazsınız bu, Purge serisi için çok işe yaradı ancak filmin hiperaksiyona yolculuğu ve artan hızlı ve öfkeli franchise tarzı kovalamaca dizileri, bazen anlatıya karşı çalışır, ancak filmin hiperaksiyona yolculuğu ve artan hızlı ve öfkeli franchise tarzı kovalamaca dizileri, bazen anlatıya karşı çalışır, bizi zombi dehşetinden ve duygusal tehlikelerden uzaklaştırmak. Yarımadanın kaosunun merkezindeki kalp, önceki filmdeki baba-kız mücadelesi kadar heyecan verici veya etkili değil, ancak Yarımada'nın nabzı var. Oyun alanı şu anda harap olmuş, içi boş liman kenti Incheon'un tamamı olmasına rağmen, yıllar sonra hem kurtaramadığı hem de kurtaramadığı kişiler tarafından perili olan eski bir deniz kaptanı Jang Seo'nun daha küçük, karakter odaklı hikayesi hala bize veriliyor. Sırasında düpedüz görmezden geldiği kişiler zombi salgını sırasında Güney Kore'den göçü. Hayatta kalanların suçluluğundan rahatsız olan Jang Seo, kayınbiraderi ve diğer 2 çöpçü birlikte Yarımada'ya geri dönüp kayıp bir yığın parayı geri alması için yüksek riskli bir iş teklif edilir. Bu, sayılara göre renkli bir kurtuluş hikayesidir. Ancak Sang-ho, bir gecelik hızlı bir gezinti ile cehennemin içine güzelce girer. Zombi hikayeleri her zaman zor seçimler ve, doğru, şeyi yapmanın neredeyse imkansız zorluğuyla ilgilidir. Bu yüzden Yarımada gibi biraz türev olan hikayeler bile hala çok basit, klişe seviyelerde çalışabilir. Peninsula, Suan ve Seongkyon'a trenden Busan'a bir uzaylı üçü tam olarak çekmiyor. Ancak filmin başındaki bir haber telaşı, Güney Kore'nin Busan'da dahil olmak üzere ne kadar hızlı düştüğünü bize bildiriyor. İzleyicinin bu ikisinin burayı güvenli bir yer haline getirdiğini hayal etmesi için burada makul miktarda kıpırdatma odası var. Ancak tüm bunlar, destanı havaya uçurmak ve havaya uçurmak kadar umutlarımızı uçurmak için değildi, böylece uluslararası bir ilişkiye dönüştü. Yıllar sonra bir şeyleri daha iyi ya da daha kötüsü için ayarlamak, zombileri ki bu dünyanın durumunda hızlı dönüşen, hızlı koşan, gece körü iblisler biraz sonradan düşünmeye dönüştürür. Zombileri içeren çoğu iğrenç zaman çizelgesi gibi, insanlar bir çorak arazide ne kadar uzun yaşarlarsa, canavarları öldürme veya kontrol altına alma konusunda o kadar ustalaşırlar. O zaman asıl tehdit diğer insanlar olur. Kazımak ve hayatta kalmak için kendi yasalarına göre yaşayanlar. Yarımada, Jang Seok ve ekibinin inşiina gelmesindeki gerçek sürprizin, zombilerin uğursuz fazlası değil, şehirde terk edilmiş ve şimdi kendi şiddetli, acımasız toplumlarını kurmuş olan gerçek insanlar olması bakımından farklı değil. Dahil olmak üzere kurbanların et yırtıcılarının saldırısından kurtulmak zorunda kaldıkları bir tür zombi Thunderdome oyunu. Ancak Jang Seok sadece korkunç dolandırıcılar ve sürüngenlerle karşılaşmaz. Hayır, kurtarıcı kaderi onu Lee Jang-gun'un Min Jang-gun'un ve kızlarının yörüngesine fırlatıyor. İyi ya da kötü herkes, paranın ve Jang Seok'un kıyı temasının kurtarma anlamına gelebileceğini anladığında, bir silahlı çatışma, soygun ve öfkeli bir yol ölüm yarışının duvardan duvara karışımı haline gelir. Son film gibi klostrofobik bir sürünme festivali arayanlar, Yarımada'nın çirkin yükseltmesiyle hayal kırıklığına uğramış hissedebilirler, ancak kendi başına film, kargaşa dolu bir mayın tarlasında eğlenceli ve kısık bir yolculuk. Peninsula, Busan'a giden daha sıkı ve daha korkunç trenle karşılaştırıldığında oldukça türevsel hissediyor, ancak kendi başına, bu evrenin genişlemesi olarak, içi boş bir cehennem manzarasında yuvarlanan bir yolculuk. Neredeyse tam bir tür değişimi, ancak ödüllendirici değil.